Merhaba, Küba'dan selamlar. Selam. Şu an Viñales'teyiz. Küba'nın kuzeydoğusunda bir kasaba. Daha önce Havana'daydık geçtiğimiz hafta. Bir haftadır edindiğimiz çoğu acı tecrübeleri sizler de yaşamayın diye bu videoyu çekmek istedik. Küba'da Hayatta Kalma Rehberi 2022. Öncelikle drone yasak. Bizim drone'umuza direkt valizleri ve el bagajlarını X-ray'den geçiriyorlar. Bizim drone'umuza direkt el koydular. Orada bırakmak zorundasınız. Aynen, Mart 2022'de yasaklanmış. Bilmiyorduk. Hani hem de üstüne elde tuttukları süre boyunca Günlük bir ücret alıyorlar. alıyorlar. Bir de tabii çıkarken yine Havana'dan çıkmak zorunda kalacağız. Evet. O da artısı oluyor. Change Office'te para bozdurmayın. Onların ismi KDK genel olarak. Havaalanında Küba pesosu geçmiyor. Havaalanı çıkışındaki otobüsler, taksiler hepsi Euro, işte Kanada doları vesaire kabul ediyor. Küba'da genel olarak hani Amerikan ambargosu olduğu için Euro olarak döviz getirmeye çalışın. Hani dolar da yine kullanılabiliyor ama çoğunluk Euro tercih ediyor. Taksiyle 25 Euro civarında fiyatlar teklif ediyorlar. O şekilde direkt gidebilirsiniz. Veya otobüsler var. Biz Transtur diye bir otobüse rastladık. Kişi başı 5 Euro'dan bindik. Şehir merkezine gittik. Nakit olarak döviz de bulundurun. Ama mesela bu otobüsü ödemek için kartla sadece kabul ediyorlardı. O yüzden bir viza, dövizle ödeyebileceğiniz viza kartı da getirmeyi unutmayın. Çok önemli. Havana'da biz kasada kaldık. Kasa partikular. İnsanlar evlerin odalarını kiraya veriyorlar Airbnb üzerinden. Kasa partikular deniyor. Evet. Airbnb'ye Küba'dan girebiliyorsunuz ama rezervasyon yaptıramıyorsunuz. Amerikan sitesi olduğu için VPN'le burada hani telefondan girebilirsiniz. Devamında yapacağınız rezervasyonlar için söylüyorum. Tüm rezervasyonları bulunduğunuz ülkeden yapmanız daha avantajlı olabilir gün gün. Ülkede genel olarak kablosuz internet kısıtlı. Kaldığınız otellerde olabiliyor. Bir yerde para bozdurmak istediniz, hani Küba pesosu almak istediniz. Bunun için önünüzde iki seçenek olduğunu düşünürsünüz normalde. İşte Exchange Office. Fazla yok bunlardan. Sadece KDK isminde var. Bu da aslında devletin change ofisleri. Haritada arattığınız zaman onu görebilirsiniz. Bir de bankalar var. Hani biz normalde bankaları tercih ederiz daha hani yüksek kurdan olduğu için. Burada ikisi de 1 Euro'ya 25 Küba pesosu veriyor. Artık eskiden geçerli olan convertible peso yok burada. Artık CUC şeklinde CUC olanlar teklif Ocak 2021'de tek paraya geçilmiş. Normalde eskiden turist parası denilen bir convertible peso varmıştı. Bir de normal halkın kullandığı national peso. Bu convertible olan hani turist parası dedikleri dövize yakın, dolar, euroya yakın bir paraydı. Euronun yarısı kadar gibi bir şeydi ya da o kadar bile değildi belki eskiden. Döviz kara borsası var burada. Biz bilmiyorduk onu geldiğimizde. Pandemi sürecinde hani çok fazla turistik seyahat olmadığı için de bununla ilgili çok fazla internette bilgi yok. Tek tük bilgi var. Gerçek aslında kur kaç derseniz bu 1'e aslında gerçek kur 1'e 120, 130 ama bunlara tabii erişemiyorsunuz. Evet. Ama sokakta size çoğunluk 1'e 90 teklif ediyor. Hani sürekli kenardan sürekli fısıldayanlar oluyor. İşte aynen. 1'e 100'e kadar değiştirebilirsiniz. Yani 4 katı teklif ediyor insanlar döviz satın almak için. Bu şekilde peki kimden bozdurabilirsiniz? Hani biz işte o sokaktakilere çok güvenemedik çünkü internette onun üzerine de dolandırıcılık oluyormuş. Hani sahte para verebiliyorlarmış veya işte o geçerli olmayan 2021'de kalkan cuçlardan verebiliyorlarmış size. Evet. Tanıdığı vesaire olsa daha iyi. Biz kasaya güvendiğimiz için kasada teklif etmişti bize ev sahibimiz. Şu marketlerden bahsetmek istiyorum ben biraz ya. Hani bizim gördüğümüz marketlerin hepsi dövizle satış yapıyor. Yani dolar ya da euro kullanılarak satış gerçekleştirilen marketler ve sadece kredi kartıyla satış yapılıyor. Hiçbir şekilde nakit kullanımı yasak.
Yani ekmek almak için. Bize fırında ekmek satmadılar. Karne istediler. Karneyle alıyorlar. Rasyonla satıyorlar çünkü burada. Mesela su alacak yer bulamıyorsunuz. En son mesela restorana girip restorandan alabilirsiniz ya da restoranda Otellerde içebilirsiniz veya. ya da otellerden içebilirsiniz. Biz filtre kullanıyoruz. Filtre getirmiştik. Getirmiştik, onu kullanıyoruz. O hani çok hayat kurtarıcı. Günlük kullanacağınız hani malzemeler, işte hijyen malzemeleri, işte elektronik malzemeler vesaire, bunları zaten burada hani Çok bulamayacağınızı varsayarak kesinlikle onları getirin. Sonraki adım şehir değiştirmek. Şehir değiştirmek için seçenek 2 tane oluyor. Ya kolektif taksi denilen hani taksilerle gidebilirsiniz. Hani birkaç kişinin birleştiği hani dolmuş tarzı taksiler. Hani yolcuları siz ayarlamıyorsunuz, onlar ayarlıyor. Seçenek otobüs, Viyazul denilen otobüsler var. Onun kendi sitesi var. Ama site çok güzel görünmesine rağmen çalışmıyor. Ödeme yapamıyorsunuz son adımda. Onun için otobüs terminaline gitmeniz gerekiyor. Havana'daki, eğer Havana'dan yolculuk yapacaksanız. O Orada da hani kart haritada geçiyor, sadece nakitle ödeme yapamıyorsunuz. evet, sadece dövizle ödeme yapabiliyorsunuz. Otobüsün fiyatları çok ucuz değil. Hani normal, makul fiyatlar ama mesela 12 euro Vinyales'e gelmek için. Kolektif taksiyle arasında çok fark yok. Kolektif taksiyi bu arada kasanızdan ayarlayabilirsiniz. Hani onların çoğunlukla tanıdıkları oluyor. 25 euroya kişi başı Vinyales'e götürüyordu. Hani iki İki katı katı. fiyat. Çok zamanınız yoksa zaten otobüs bileti almak gerçekten çok zor. Böyle değişik bir sistemleri var. Gerçekten ayak uydurmak çok zor. Hani hiçbir yere benzemiyor bence. Bazı şeyler göründüğü gibi değil. Mesela Vinyales'e geldikten sonra buradan otobüste Cienfuegos'a geçmeyi düşünüyorduk. Pandemi öncesi mesela Vinyales'ten otobüs varmış Cienfuegos'a. Direkt otobüs. Direkt otobüs. Biz Cienfuegos'a kolektif taksiyle geçeceğiz sonuç olarak. Evet. Pandemiden sonra Küba'da seyahat biraz zorlaşmış görünüyor. En azından bizim gibi hani tek takılan, turla gelmeyen insanlar için hem biraz daha pahalı eskiye göre muhtemelen, hani herkes aynı şeyi söylüyor, hani 10 katı pahalandı her şey diyor. Hem biraz daha pahalı hem de daha zor. İşte öyle bir hop on hop off tur varmış. Mesela o otobüsler falan da kalkmış ve hani pandemi bitmesine rağmen şu an geri konulmamış. Çünkü yoğunluk yok Çünkü yeterince. çok fazla turist gelmediğini, işte eskiden buraların çok işte kaynadığını, çok turist olduğunu ama şu an işte hiç turist olmadığını söylüyor herkes. Böyle. Yönetmen kes ya. Evet. Director.